Lan iptal ettin. Yasayı iptal ettin oğlum. Ne yaptın lan? İptal etmedim ya. Ya lan yasa iptal oldu. Oğlum milletin kimliği yok lan. Kimliği. Cebinde Yani- adam neyle Oğlum gezecek ne lan? alakası var? Ekranı kapatmak için iptal dedim ben. Ama böyle olmadı işte. Gitti oğlum gitti lan. Kıymetli dostlar, bir Demokrasi 4 oyunuyla daha beraberiz. Gökay ile birlikte oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Çok uzun bir ara vermeden seçimin hemen ardından devam edelim dedik. Hazır Türkiye'de seçim olmuşken bizim de seçimimiz yakın. Turumuza da çok az kaldı. Oyunumuzu da tamamlayalım istiyoruz. Gerçi daha çok uzun süreceğe de benziyor. Kaç bölüm olur bilmiyoruz ama sen ne düşünüyorsun Gökay? Öncelikle hanımlar beyler hoş geldiniz yeni serimize. Bence bu hazır seçimden sonra da biz de bir sevinç gösterisi yaşamak istiyoruz. Sence? Evet, biz de bir sevinç gösterisi yaşayalım. Oyunumuz başlıyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 aylık raporumuz ekranda geldi. Sağlıkta çok iyiyiz, eğitimde iyiyiz, yoksulluk düşmüş, suç oranlarımız düşmüş, işsizliğimiz de düşmüş. Şimdi burası ırksal gerilimi arttırmış, dindar kesimi mutsuz etmiş. Şimdi, Gerilim alt safhada. şimdi bir önceki bölüm biliyorsun oy oranımız %1 her 3 ayda bir düşüyordu. En son yapmış olduğumuz tercihlerde galiba yanılma payımız var. Şimdi bir suikast düzenlendi. Camiyi resmen ateşe vermişler. Dindar kesmemiz bu konuda sessiz kalmayacaktır. Bence bunun devamı gelecek. Bir yerlerde yanlışlık yaptık o zaman Osman. Bence Yani bizim yaptığımız yanlışlıklardan ziyade bu ırksal gerilimin artmasının diğer bir sebebi bunların kendi ırkçılıkları yüzünden. yani Faşist mi var? yani bunda dindar kesmin de mi bir payı var diyorsun? Nasıl yapacağız? Kimse tek taraflı suçlu değildir. Suçsuz da değildir. O yüzden bir oyunun içerisine girdiğimiz zaman bu durumu bir ele alacağız. Tamam. Kanunlarla bir ele alacağız bu durumu. Şimdi diyor ki basın bunun ırk ilişkilerimiz üzerindeki yıkıcı etkisinin en aza indirilmek için çok az şey yapıyor bu ülkede diyor. Yani bizi basın suçluyor şu an. Bunun Yani sebebini bizmişiz gibi gösteriyor. evet. Yani bunda nasıl bir yol kat edeceğiz? Bir Hani şey söyleyeyim mi? Bence en son biz zenginlerden gelen paraları kabul etmedik, küstürdük ya. Bu hep zenginlerin işi. yani liberallerin şey mi diyorsun bu? Liberallerin oyunu bu. Dış güçlerin oyunu. Ne diyor burada? Hükümete yeterince teşekkür edemem. Kocamın hayatını gerçekten kurtardılar. Öldüğüm güne kadar Birleşik Çeşitlilik İttifakı için oy vereceğim. Teşekkür ederiz. Haberlere çıkmışız. Politikayı bir görüntüleyelim mi? Neymiş yani? Neyde Aa, yapmışız bunu? Organ bağışı. hmm. Ha, Evet. organ bağışı. Biz bir şey yapmadık ama demek ki varmış bu. Var olan bir şey. Organ naklinin harika bir teknoloji olduğu konusunda hemfikir olmayan çok az kişi var. Yani teknolojide evet ilerlediğin zaman organ bağışı gerçekten Ömrü uzatıyor. yani doğal olarak uzatmış ömrü. Artı 3 nokta %30 diyor. Yani yüzde üç buçuğa yakın bir ömür uzatmışız. Tövbe estağfurullah. Evet. Olay yakını bu zaten. Tamam, bu ekranı bir kapatalım. Kabine raporumuz şu anda makul. Politikalarımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Partimizin son çeyreğinde bir büyüme var ama oy oranımızda bir düşüş var. Bunun ilişkisi nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bizim Bir partizanlarımız bakalım. galiba artıyor. Evet. Her 3 ayda bir partiye üye sayısı artıyor ama ne yazık ki bize olan, yani partimizin yüzdelik kısmı düşüyor. Oy geliri. Şimdi bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Liberal kesim galiba baya bir üzdük yani bir önceki bölüm. Şimdi liberal kesimi kaybettik. Şimdi kendi açımızdan düşünüyorum. Vergilerimizde sıkıntı var. Eğer bunlardan küstürüp de para alamazsak bu kısımdan vergi alamazsak ve yolsuzluk had safhada olursa nasıl bir yönetim sağlayacağız? Ama liberal kesimin istediği yasalara bakar mısın? Ya evet. Yani memnun olmadığı kesim sınır kontrolleri, sınır duvarı. İşte aşağıda ne var? Seks işçiliğinin yasallaştırılması. Yani narkotiği serbest bırak diyor. Yani liberallerin de istekleri çok garip. Şey var. Kamusal dini yayınlar. Bir bakabilir miyiz en altta?
Neymiş bu? İnancın, sesinin ve aklın bir etki yaratması için duyulması gerekir. Kamusal dini yayınların eklenmesi. Ha, kamusal yayınlar için destek vermemizi istiyorlar. Evet. Liberal kesim bu kısımda üzgün. Dindar kesim de artıda. Seçmenler arasındaki popülerliğe bakar mısın? %92. O zaman bizim ülkemizin çoğu muhafazakar. Yani evet. Çoğunluğu yani %80'ine yakını Şu muhafazakar. anda mevcut olarak yönettiğimiz ülkenin çoğunluğu muhafazakar o zaman. Yoksa bu kadar popüler olamazdı. Evet. Bunda bir değişiklik yapacak mıyız biz? Bence bütçemizi şu anda zorlamanın bir anlamı yok. Bence de. Hani şu anda bir vergi açığımız var ve giderlerimizi kontrol edeceğiz. Vergiye bence yönelelim ilk önce. Vergi. Biraz, Evet. evet. Abur cubur vergisi. Bence çok mantıklı. Ama seçmenler arasında popülerliği yok. Yok, daha iyi. Yani evet doğru Daha iyi. söylüyorsun. Daha Etkimiz iyi. az olacaktır. Daha iyi. Gençleri üzüyor ama. Ya gençler üzülsün abi. Şimdi ben gidip de sağlıksız bir yemek yiyorsam, hamburger yiyorsam veya herhangi bir fast food bir ürünü yiyorsam üzüleyim abi. Veya genç bir insan üzülsün. Ya bir de obezite yani düşürmemiz lazım obeziteyi yani. Abi en güzeli anne yemeği. Anne yemeği yiyeceksin. Şöyle bir %10 artışlık yeter mi? Mükemmel. Şöyle bir %25 de fena durmuyor. %25. Obezite bayağı bir düşüyor. Evet, evet. Yani bitki bazlı diyetler artıyor. Yoksulluk Yoksulluk azalıyor. azalıyor. Sağlık artıyor. Gençler zaten hani gençlerle ilgili şöyle çok ciddi bir değişim olduğunu söyleyemeyiz. Biz başka yerden gençleri bence memnun ederiz. Muhakkak. Biz %25'lik bir vergi uygulaması yapalım. Yapalım abi. Gelir de artıyor. Uygulayalım. Bu güzel oldu. Hemen şuradan bir tüyo daha alıyoruz. Vergiye tekrar giriyoruz. Burada boş evler vergisi. Bu Boş ev. sanki yaklaşık bir sene öncesine kadar boş evler vergisi çıksın diye böyle bir şey vardı sanki ülkemizde. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Doğru hatırlıyorsun. Bence çok mantıklı. Hani tek evi olan emekli aylığı olmayan insanlar için anlıyorum. Ama yani iki tane evi olup da kiraya vermemek için veya enflasyona karşı ezilmemek için ucuz kiraya vermek istemeyen insanlar var. Bence çok saçma. Şöyle bir şey var. Emekli kesim üzülüyor. Kapitalist kesim üzülüyor. Çiftçiler bu durumdan memnunlar. Zengin kesimi kaybediyoruz. Sosyalistleri kazanıyoruz. Şimdi çiftçiler niye şey yapıyor, seviniyor abi bu duruma? Bence niye seviniyor? Çünkü onların zaten bir boş ev olduğunu zannetmiyorum. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir evleri, bir ahırları, bir de ekip biçebilecekleri bir arazileri vardır. Bence sadece bundan dolayı mutlu oluyorlar. Çünkü boş evi kimin vardır boş evi abi? Yani evet liberal kısmın, Büyük kapitalist kısmın. metropollerde yaşayan, büyük şehirlerde yaşayan insanların vardır. Ben bugün zannetmiyorum ki bir emeklinin, bir işçi sınıfının 3 tane 4 tane dairesi olsun. Mesela senin var mı 4 tane daire? Yok. Benim hiç yok. Ondan dolayı sonra mı çeksek ne yapsak? Şöyle bayağı bir şu. Bence hiç Şaka şaka. ulaşmayalım. %25'lik bir yükseliş yapalım bence. Yapalım. Yapalım abi. Çiftçileri de memnun ediyor. %60'lık da bir popülerliği var ve geliri de var. Evet. Aynen Geliri öyle. de var. Politika puanımız kalmadı sanırım. Politika puanımız kalmadı. Süper. O zaman bir 3 aylık rapora daha atlatıyoruz. Gayri safi yurt içi hasıla bence gayet iyi. İşsizliğimiz düşük seviyede hala. Ama işçilerimize biraz daha önem verebiliriz. Senin dediğin gibi. Sanayide bir değişiklikler yapabiliriz. Deneyim puanı artıyor sanırım dış politikada hanımefendinin. Refah Bakanı varmış, Refah. Sen hiç duydun mu? Ben duymadım. Ama Enteresan. güzelmiş. Refah bakımı. Tamam şöyle yapalım. Biz tekrar vergiye ben bir tekrar dönelim diyorum. Şunu gördüm ben. Bizim politika puanımız yetmiyor ama bak aşağıda gösterilen kırmızı yerler var. Politika puanımız bunlara yetmiyor. Mesela havayolu vergisi diyor. Havayolu vergisi de şimdi insanların bak ne diyor? Havayolu yakıtıymış. Ben biletlere diye düşündüm ama havayollarının devlete yakıt vergisi ödemesini destekleyenler bunu çevreye zarar veren bir ulaşım şekli için haksız bir destekle sonuçlanmasını da ısrar ediyorlar. Yani bu bayağı bir gelire sebebiyet veriyor. Görebiliyor musun? Ama Rakamlar çok iyi. şu var. Gayri safi yurt içi hasıla düşüyor. Turizm
desteğimizi çekmiş oluyoruz. Çevreci kesimi sevindiriyoruz bu yerde. Değişik. Sağlıklı gıda sübvansiyonları diyor. Sübvansiyonları. Galiba teşvik ediyoruz meyve sebze gibi hani sağlıklı yiyecekleri. Süper. Biz şehirde gıdaya izin vermiştik. Gıda Evet. fiyatları aşağı düşmüştü. Evet. Bence buna da bir bakalım. Sağlığı ve bazı bitki bazı diyetleri arttırıyor. Obeziteyi düşürüyor. Evet. Gıda fiyatlarını da düşürüyor. Biz bence bu politikaya bir bakalım. Seçmenler arasındaki popülerlik %40. Evet. Süper. Yani biz obeziteyi bayağı bir düşüreceğiz. Evet. Galiba obez insan kalmayacak. Evet. Ve şöyle maliyet şu anda mevcut 413 milyon, 480 milyon ve 576 milyon. Yani 120 milyonluk bir artış. O kadarı bence bir tık gereksiz gibi ama şöyle 477 milyonda bir 40 milyonluk maliyetle Bu zaten miktarı biraz önce bir sübvanse ettik. Yani evet, karşılayabiliriz rahatlıkla. Bence yapalım. evet uyguladık. Harika. Etnik azınlıklar. Sorunu çıkartan bunlardı değil mi? Bir şey yapalım. İstiyorsan ipuçlarından bir bakalım. Yalnız popülerliğimiz gitgide azalıyor. Farkında mısın? Bu gidişte seçimi kaybedeceğiz. Büyük ihtimal. Oylama niyetleri bir anda düştü. Görebiliyor Ama musun abi? ama ama şöyle Şimdi öyle bir yere geldik ki hani tamam karar veriyoruz bazı şeyler noktalarda ama hani çevreciler, obezite şimdi gençleri kaybettik yaptığımız seçimlerle. Şu 3 ayda yaptığımız aslında iyilik bizim için kötülük olarak geri döndü. Yani bunu düzeltmebilmemiz için bence ilk önce biraz şeyleri kazanmamız gerekiyor muhafazakar kesimi. Şu anda muhafazakar kesimde bize oy vermeyi düşünen adam yok. Böyle bir saçma bir hal aldı. olur mu? Üyelik %92 dindar kesimde. Muhafazakar kesimde üyelik %93. En yüksek oy onlardan Ha alıyoruz. öyle mi? Ha. Evet, çiftçiler %11. Bak şurada yüzde yoksulluk kesim üzerine yüzde yazıyor. Şunlar bize besledikleri kinler. Mesela kin %10 sürücülerin. Çiftçilerin kini %10. Kinizmde diyor. Ha. Önemsemez rahatlıkta %0. Ben onları şey zannettim. Oy oranı. Mesela Önce. çevreci kesimin %24 bir bize üyeliği var. Yoksul kesim %12, emekliler %15. Liberal kesim %7 mesela. En azından kin duyan bir grup yok. Odak grup olarak %52 mi alıyoruz yani şu anda? Evet. Çok iyi. Oy verme olasılığı 165. Bu rakamlar çok iyi. Bu Cansu Mataracı. Alt tarafta herhalde şeyler var. Bir zarf var herhalde. Ona basıp da insanları anketlerde görebiliyoruz. Evet. Bu kimmiş mesela bu arkadaş? Dindar bir insan muhtemelen. Bu papaz herhalde bu. Ne bileyim. Haham papaz. Öyle tarz bir şey. Aktivizm, 174 sadakat, radikalleşme. Aslında mesleği de yazsa güzel olurmuş. Evet. Aynı adam çıktı değişti bak. Bu ebeveyn galiba. Ebeveynler bizi tutmuyor. Öğrenciler tutmuyor. Gençler. Ha bu bizim yaptığımız değişiklikler sanırım. Bayağı iyi şeyler mi yaptık? Kötü şeyler mi yaptık? Kırmızısı var, yeşili var. Şimdi biz nereden ne yaptık? Ha bak bu çok güzel oldu. Bu ekran çok güzel. Sosyalistleri görüyoruz, kapitalistleri görüyoruz. Bayağı gerçekten ortalama bir şey yapmışız. Muhafazakarlar özellikle tutmuş bizi. Diğer şeyler var. Dar alanda görebiliyorsun. Mesela Lenin'in tarafı belli. Donald Trump'ın tarafı belli. Göstermiş arka planda. Bunlar bizi ilgilendirmiyor aslında şu anda. Ama bu ne abi bu? Yani bir anda 63'ten 50'ye düştük. Seçimde göreceğiz. Seçime daha çok var. Biz devam. 13 turumuz var seçime kadar. Seçime kadar bence biz bu işi ayağa Bir kaldıracağız. soru işaretimiz var. Bir ona bir cevap verelim mi önce? Evet verelim. Hadi bakalım. Bekarlar şu anda ülkemizde birçoğu evlat edinmekte zorlanıyor. Bu geçmişte bekarlar için zordu ancak günümüzde de aynı anda hem çocuk sahibi olmak hem de kariyer yapmak onlar için daha kolay oldu. Yani bekarlar evlat mı edinsin diyor. Çocuk isteyen ancak eş bulamayan veya istemeyenler için evlat edinme daha kolay hale getirilmelidir diyor. Yani şöyle bir kadın gidip hem kariyer yapıp hem de bir çocuk evlat edinip hem de işe gidip gelebilir diyor. Gereksinimleri değiştirin. Bekarlar bir çocuğu evlat edinme konusunda çiftlerle aynı hakları hak ederler.
Tek başına evlat edinme gereksinimlerini günlük bakım ve esnek çalışma saatleriyle kolaylaştırın. Bekarlar da bir çocuğu büyütme ve sevme şansına sahip olmalıdır diyor. Yani bir babaya ihtiyaç olmadan ya da bir anneye ihtiyaç olmadan ben gidip bir çocuk evlat edinip nüfuzuma geçirip ona bakabilirim diyor arkadaşlar. Evlat edinilen çocukların istikrarlı bir eve ve iki ebeveyne ihtiyacı vardır. Bazı bekar ebeveynler kendi başlarına çocuk yetiştirmeye çalışırken genellikle kendilerini başlarının belada bulurlar. Ve bu da evlat edinilen çocuğa daha fazla zarar verir. Bence de. Şimdi şöyle düşün. Sen çalışan bir bireysin ve bir tane köpeğin var. O köpeği aldın, sahiplendin. Tabii bu örnekleme çok saçma ama en uç noktadan bahsediyorum. Köpeği uyuyakaldın. Köpek evin bir tarafını yapabilir diye düşünüyorsun tuvaletini. Dışarı çıkmak zorunda ama günde 3-4 defa dışarı çıkacak o köpek. Orayı yapabilir diye düşünüyorsun ama bebek öyle değil. Bebeğe bakmak zorundasın. Herhangi bir önemsizlik onun ölümüne sebebiyet verir. Mesela geçen gün izlediğim haberlerde, real hayattan bahsediyorum. İzlediğim haberlerde kadın çocuğunu evde bırakıp tatile gidiyor. Bir hafta boyunca çocuk aç kalıyor. Böyle de bir şey var ama Tamam, o mesela çok basit bir istisna ama şöyle düşün. Ben varlıklı bir anneyim, varlıklı bir kadınım, bir iş kadınıyım ve ben erkekle anlaşamıyorum. Problemler yaşamışım, kocamdan boşanmışım. Ama bir evladım olsun da çok istiyorum. Ama ona bakabilecek de çok ciddi bir gücüm, kudretim var. Ya da ben kocamla evlendim, bir çocuk sahibi olduk, dünyaya bir çocuk getirdik ama benim eşim trafik kazasında vefat etti ve ben tek başıma kaldım, çocuğuma baktım. Aynı şey. Ha ben bir çocuğu tek başına büyütmüşüm, babasını hiç tanımadan. Ha gitmişim evlatlık edinip tek başıma büyütmüşüm. Aynı şey. Bir insanın mecburi kalması ayrı bir olay böyle bir duruma. Ama bir insanın canı gönülden evet ben bu çocuğa bakarım deyip gidip evlatlık edinmesi de ayrı bir olay. Bence ikisi de aynı şey. Biri bunu isteyerek yapıyor, biri buna mecbur kalıyor. Mesela şimdi şöyle bir detay daha var ama toplumumuzda. Bir detay daha var. Dünyanın herhangi bir yerinde bir ülke yönetiyoruz biz. Ve ben şöyle de düşünüyorum. Diyelim ki iki tane gay birey gidip evlatlık edinebiliyor bu durumda. ama bizim seçmiş olduğumuz hayali bir dünyada, yani seçtiğimiz hatta hayali bir ülkede böyle bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü muhafazakar kesimde iki gay bireyin hani tamam, normal yasal haklarında evlenmesi zaten mümkün değil. Birlikte yaşayabiliyorlar ama bir de üstüne üstlük evlat edinmeleri ve bakmaları, bilmiyorum, bana saçma geliyor. Çünkü bir anne bir baba yaratılmış, yaratılışta bir şey var. Kombinasyon var. Anne baba çocuk diye gidiyor. Ha evet, dediğin doğru. Zor durumda kalıp da çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan insanlar olması lazım. Özellikle sen gaylerden bahsettin. Ve lezbiyenler de öyle. Atıyorum iki lezbiyen. Çocuk evlat edinmek istiyor. Çocuklar olamayacağına göre gidip çocuk evlat edinmek istiyor ve bu yasayla da çok rahat bir şekilde evlat edinip büyütebilirler. Yani bu taraftan baktığı zaman Bunun da önünü açmış oluyoruz. bu taraftan baktığı zaman mantıklı. Doğru söylüyorsun. Hani orada iki kişi var en azından. İki tane yetişkin birey var. Hani burada bilmiyorum, hani bir zar atacağız. Ya biz şimdi bu çocuklara biz böyle bir yasaya karar veriyoruz diye devlet olarak da ite kopuğa tutup da çocuklarımızı emanet etmeyeceğiz. Her şeylerini araştıracağız, takip edeceğiz. Yani Ben bence de. bunda bir sorun görmüyorum. Yani bir çocuk sahibi olmak isteyen bir birey evlatlık edinebilir. Bir çocuğa bakma sorumluluklarını yerine getirebilir. Ama bunun bazı şartları var, ekonomik şartları. Sonuçlarını sen üstleniyorsun. Tamam, ben o zaman gereksinimleri değiştirin diyorum. Evet. Eşitlik arttı, liberal kesim mutlu, ebeveynler mutlu, muhafazakar kesim %5 kaybettik, hiçbir sorun yok. Bence çok güzel Güzel bir bir karar karar oldu. verdik. Evet. Evet. Güzel bir karar oldu. Süper. Evet, şimdi şöyle bir harcamamıza bakalım, grafiklerimize bakalım ve gelirimize bakalım. Gelirimizin en çoğu gelir vergisinden oluşuyor. Bordro vergisinden oluşuyor. Satış vergisi, kurum vergisi. Şu aralarda da ufak tefek vergiler var işte. Konak vergisi, tütün vergisi, plastik vesaire. Ama ufak tefek dediğimiz gelirler de
Milyar dolarlarla ölçüyoruz dikkat edersen. Hız kameraları. Yani bu şu anda günümüzde olan EDS'lerden bahsediyoruz. Evet. Bence ona biraz artış yapabiliriz. Hız kameralarına. Gelirimiz artıyor mu aynı şeyde? Tabii. Bence arttıralım abi. Her yerde olsun hız kameraları. Bu sayede de sürücü kesimin geliri azalıyor. Muhtemelen. Hani üzülecekler bu durum ama sağlık artıyor abi. Sakatlık oranı var, bilmem nesi var. Ebeveynler mutlu olacak çünkü belli bir kesimde babayı kaybetmemiş olacaklar veya anneyi her neyse. Ve uyguladık. Tamam, harika. Tekrar bir gelire bakalım. Burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Bilim finansmanları. Bayağı bir yüklü bir para istiyor yalnız bizden. Bilgin olsun. Ya o iyi oranda artıyor muhtemelen. Bu teknoloji sahibi olunmamasından üzüntü duyan kesim bence. Devlet çalışanları mutlu oluyor. Enerji verimliliği artıyor. Teknoloji artıyor. Ee, Çok olumlu bir gelişme ama evet. şeyimiz çok fazla. Giderimiz çok fazla olacak, haberin olsun. Olsun, gelir de var ama. Gelirimiz Artı 5, sonrası için. %5 oluyor, evet. Artış var. Evet, artış var. Teknolojinin kara suları ha. Merdiven altı teknoloji mi oluyor bu? Ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. Ben bunu uyguluyorum. Tamam. Ben bunu uyguluyorum. Buna bakmıştık zaten. Evet, bu turn'ü geçelim istiyorsan. Hani şeyimiz yok. Politika puanımız az. Şöyle bir seçim propagandasına bakalım. Yalnız bizim partizanlarımız bayağı bir azaldı. Bak, Kutsal Adalet İttifakı'nın üyeleri bayağı bir fazla. Yani biz son günlere bırakacağız gibi bir his var içimde. Bizim bağışçılarımız çok az. Zenginleri de kaybettik ya. Bağışçılarımız çok az. Yapacak bir şey yok. Bağış yapmayacağız. Bu şöyle oyunun seçim propagandası son aylarda, son 2-3 turnde propaganda yapacağız. Bu güvenilir, güçlü lider ve merhametli olarak kendimizi medyada göstereceğiz. Buna son 3 turnde falan karar vereceğiz. Ha, şimdi de yapabiliriz. Ama bence erken. Tamam. Burayı o zaman kapatıyorum. Turn'u atlatıyorum. Tamam. Yönetime geri dönmek için dokunun dedi, dokunduk. Evet, açlık grevi var. Hükümlü bir terörist gruplarla ilişkili olduğu düşünülen kişilerin ziyaretlerine izin verilmesini talep ederek açlık grevine başladı. Meslektaşlarını tutuklayacak delilimiz yok ve şu anda bu tutuklu için tüm ziyaretleri yasaklıyoruz. Ancak görünüşe göre açlık grevi tehdidini yaşayacak ve hücresinde ölebilir diyor. Şimdi bu terörist ve herhangi bir yakınını görmek istiyor. Normal şartlarda buna izin verilmez. Niye? Bir haber verebilir o yakınına. Herhangi bir şekilde bir terörist saldırısı için bir ipucu verebilir. Yani her şeyi yapabilir. Tartışmaya gerek yok. Ziyareti önlüyoruz. Bir teröristle pazarlık yapmıyoruz. Yani Onun bizimle herhangi bir ama şunu da hatırlatayım. propagandasını kabul etmiyoruz. Bunun açlık grevini de kabul etmiyoruz. Şunu da hatırlatayım. Şimdi meslektaşlarını tutuklayacak delilimiz yok. Ve şu anda bu tutuklu için tüm ziyaretleri yasaklıyoruz diyor. Yani meslektaşlarını tutuklayacak delilimiz yok. Ha. Bu arkadaşın terörist olduğunu biliyoruz o zaman. Evet. Tamam, o zaman abi ziyaretleri direkt önle. Hiç gerek yok. Ama bu niye böyle oldu abi? Tamam, biz teröriste pazarlık yapmıyoruz. Arkadaşlar mutsuz oluyorsalar olsunlar. Dindar kesime de ne oluyorsa. Hadi liberal kesim anladık. Onlar her şey tepki gösteriyor da. Abi Tamam. bu Yapacak. yasayı daha sonradan değiştirirsen kapat bunu. En azından açlık grevini önledik mi? Yok, öldü. Öldü. Adam Açlık grevi öldü yaptı. ama terörist Yapacak bir şey yok. normal bir işçi sınıfı olsa biz zaten işçiler için şu an her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yapacak bir şey yok. Teröristle pazarlığa oturamayız yani. Şimdi bizim vergimiz ne durumda? Biz ona da bir bakalım. Ne yaptık? Hani bir önceki törnden sonra. Elektrikli araçlar. Bunun vergisi mi var? Yoksa hibrit otomobiller çevreye daha az zarar veriyor. Çünkü daha düşük hızlarda karbondioksit üretmeyen elektrikli motorlar kullanıyorlar. Petrol talebi azalıyor. Bütün geriye kalan her şey, araba kullanımı, elektrikli arabaya geçiş, her şey artıyor. Şu an bunun maliyetini hiç sırtlanmaya gerek yok. Bence de. Böyle bir şey gerek yok. Bunu kapatalım. Evet. Tekrardan biz refaha bakalım. Alkol bilinçlendirme kanunu alkol tüketimini azaltıyor. Bence Alkol, alkole fazla girme. evet, Çünkü evet. güzel vergi alıyoruz. Alkolle fazla Gıda girme. pulları. Gıda pulları, yemek pulları devletin düşük geliri olmayan vatandaşları yiyecek alabilmelerini sağlamak için kuponlar veya pullar düzenleyeceği bir sistemdir. Bence yapalım abi. Yapalım. Biraz maliyet yüklenelim. Aynen. Şöyle bir artışı da aynı, artık %10 artışları değil, daha sert, daha radikal kararlar alalım.
%25 yapalım çünkü seçimle yaklaşıyor. Ne olacaksa olsun. Borcu artık bir sonraki dönem mi kapatacağız diyorsun? Evet. Ama yoksulluk çok artıyor. Böyle Yoksul yaptığımız kesim zaman yok. Yoksul kesim artıyor mu? yoksul kesim artıyor, yoksulluk artıyor. Sosyalist kesim memnun, çiftçilerin geliri artıyor. Öyle mi gidiyor? Eşitlik artıyor, merhametli artıyor. Merhamet bu ara lazım. Az önceki şeyden sonra özellikle. 1 milyar liraya kadar bir artış oluyor. 1 milyar lira değil. 500 milyona kadar bir artış yapıyor. Bence ideal abi. Verelim. Halkımız aç Verdik. yatmasın yani. Hayırlı uğurlu olsun. Bence bu törünü atlatalım. Şu an politik şeyimiz yok. Bunlar neden kırmızı bu arada? Onu da ben söyleyeyim. Politik puanları çok yüksek olduğu için. Evet. Birkaç turn bekletip bu ne? MPG verimliliği standartları, araba kullanımını, petrol talebini düşürüyor. Bence buna fazla dokunmayalım. Evet, Bu kalsın. Bu yasayı bunu geçirmişler kapatalım. Turn'u zamanında. atlatalım. Evet. Yoksulluk. Azalıyor. Evet, bayağı bir azalıyor. Biz bayağı bir gıda yardımı yaptık. Yoksulluk bayağı Yoksul bir %2'ye azalıyor. düştü. Kaçtı abi bir önceki şey? %22 idi. Biz iktidara geldiğimizde %22'lerde geziyordu. Şu anda %2'ye kadar düştü yoksulluk. Çok iyi bir oran. 80 milyon nüfusu olan bir yer için söylüyorum. Hani nereden baksan 8-10 milyonu açken en az. Şimdi yaklaşık 1-1,5 milyona kadar indik. Evet. O zaman bak bir şeyimiz var, raporumuz var. Ne oldu abi? Saygın bir uluslararası kuruluşun raporu ülkemizde önemli ölçüde kadın sünneti vakasını eleştiren bir rapor yayınladı. Bu tehlikeli ritüel cinsiyet eşitliğine dayanıyor ve mağdurların cinsel sağlıklarını ciddi şekilde bozuyor. Abi bu oynadığımız şeyde var mıydı böyle bir şey? Yok. Ülkede çok saçma. Bu akşam şok edici bir raporla ırksal profil oluşturma ile ilgili hükümet politikası kendi ülkelerinde kendini yabancı gibi hissettiren etnik azınlık üyeleriyle konuşuyoruz diyor. Hangi nedeni özellikle hedef alındığına inanıyor. Yo abi siyahi insanlara biz bir şey yapmadık. Neymiş abi o? Neyi arttırıyor? Şöyle ırksal gerilimi düşürüyoruz. Suç azalıyor galiba. Yok suç artıyor. Suç artıyor mu? Suç Artıyor mu artıyor. suç? Böyle yaparsak düşüyor. Azalıyor. Böyle yaparsak artıyor. Şimdi şöyle muhtemelen bu. Şimdi demek istiyorlar ki etnik azınlık kimliği olan insanları her zaman bir ikinci göz olarak bakıp suçlu olarak görme. Ya devamlı insanların mesela bizim ülkemizde de var. LGBT denen bir olay var. Onunla alakalı. Gördüğü siyahi insanı direkt çevirmesi gibi bir şey. Bence ne yapalım biliyor musun? Gayri safi yurt içi hasıla da artarken. Bence bir turn daha atlatalım. Biraz politik puanımız artsın. Biraz büyük oynayalım. Yani Tamam. yüksek kararlar verelim. Bir turn daha atlatıyorum o zaman. Tamam atlatalım. Borcumuz gitgide artıyor sanki. O neymiş abi? Dindar vatandaşlarımızdan bazıları çıkarlarımızı ve güvenliğimizi birçok yönden tehdit eden bir savaş olan deniz aşırı bir din savaşında savaşmak için ülkemizi terk etti. Bu kavga artık sona erdi. Savaşçılar yaptıklarından pişman olduklarını ve eve dönme arzularını dile getirdiler. Şimdi bizden habersiz bir savaşa gidiyorlar. Daha sonra geri dönmek istiyorlar. Yani evet yani şöyle diyebiliriz. Atıyorum Rusya ile Ukrayna savaş halinde bizim insanımız Rusya veya Ukrayna'ya gidip savaş verdi. Belli bir zaman ve bizden habersiz. Ülkeden çıktı orada savaştı geri geliyor abi. Bence engelleyelim. Yani bizim sonuçta bir irademiz var ve bizim askerimiz var. Biz askerimizi göndermediğimiz bir savaşa sen vatandaş olarak nasıl gidersin? Yani Gittiysen nasıl dönmek istersin? yani artık o ülkeye hizmet eden bir insansın. Bizim ülkemize ne işin var? Ama bu bence çoğu kesimi üzecek geri dönmesini engellersek. Nasıl bir karar verelim? Bence geri dönmelerini engelleyelim. Vallahi yine zar atacağız. Ben engellerdim. Benden habersiz bir savaşmaya gidiyorsun ve sonra pişman olup geri dönmek istiyorsun. Kabul edilemez. Ya bu zaten Şu an şey düşün. Kalktık biz buradan seninle ikimiz gittik Filistin'e. Orada savaştık. Asker değiliz. Normal bir vatandaşız. Sonra da biz buradaki şartlar çok zormuş deyip pişman olduk. Ülkemize geri dönmek istedik. Biz devletimizin girmediği bir savaşa biz iki kişi olarak nasıl girebiliyoruz? yani aslında Sen yardımını farklı şekilde yap. Gidip illa silah doğrultmak zorunda değilsin. Bence engelleyelim. Dönmesinler istemiyorum. Gitsinler başka ülkede yaşasınlar. milliyetçiler sevilecek abi ver. Muhafazakarlar sevindi. Liberal kesim
Yavaşça kaybediyoruz liberalleri, farkında mısın? Önemli değil. Liberaller her şey üzülüyor. Kafayı takıyor. Çok fazla kafayı takıyor. Şimdi bütçe raporunda borcumuz artmaya devam ediyor galiba. Bütçe fazlamız çıkmış şu anda. Hani borcumuzu ödemeye başlayacağız. Artık bütçe artı vermeye başladı. Şu an kârdayız ülke olarak. Yani ticari olarak bakarsak bayağı Evet, iyi. devam edelim. Popülerliğimiz de artıyor. Şu anda 22 politik puanımız var. İstiyorsan ipucundan bir bakalım. Yeterli sayıda ulaşmış mısınız? Bence ulaşamadık hala. Politik puanı bence arttırmaya devam edelim. Evet. Bir turn daha geçtik. Evet, turn'u atlattık. 3 aylık raporumuz karşımızda. Bir sorumuz daha var. İşçi Bayramı şenlikleri. Hızlıca okuyorum. Tamam. Sendikanın önünde konuşma yapın. Yabancı yatırımcılara katılın. İşçilerimizi onurlandıralım. Sendikanın önünde konuşma yapalım. Sendikaları hatırlıyorsun. Birkaç tane verdiğimiz kararla zaten mutsuz etmiştik. Sendikalı işçilerimize de bu ortamda bir güven verelim. Tamam abi. Evet. Bayağı bir kesimi kazanmış olduk. Bayağı iyi. Sendikacı kesimi özellikle. Bu karar çok iyi Yine oldu. bütçe fazlamız var. Bütçe raporunda. Oyların Şu anda 46. anket raporu %46 oldu. İyi. Düşüktü çünkü bu. Şu an %2 artış var. 34 tane puanımız var. Bakalım burada biz neler yapabiliyoruz. Oh, bayağı iyi şeyler yapabileceğiz galiba. Evet, Puanımız bayağı evet, yüksek. bayağı açtık. Uzay programı var abi. Gördün mü? Uzay programı var. Ama maliyetimiz aşırı fazla. Ülkenizin uzay keşfetme çabalarına yatırım yapın diyor. Çok sonraki iş. Yani bayağı bir para lazım abi o işe. Yüksek hızlı tren. Ne dersin? Bu uzaya çıkmamızdan daha pahalıya denk geliyor. Bayağı pahalı yani. Trafik sıkışıklığı ücreti. Şimdi ben her gün seyahat ettiğim yolda trafik sıkıştı ve ben buna şey mi ödeyeceğim abi? Para mı ödeyeceğim? Evet. Çıkma abi sokağa arabanla. Toplu ulaşım kullan. Sana o kadar metro yaptık bilmem ne yaptık. Metro yapmadık ki. Vardır muhtemelen de. Temiz yakıt Bu desteği. çok güzel bir politika. Bayağı insanı mutlu ediyor. Temiz yakıt Ama desteği. biz hazır fazla paramız varken, borç ödüyorken biraz daha para kazanabileceğimiz şeylere yatırım yapalım. Tamam. Vergilere bakalım abi. Vergi koyalım biraz daha. Kamu hizmetine de bakabiliriz. Evet. Buradan vergiye de bakabiliriz. Ekonomiye de bakabiliriz. Helikopter parası. Hükümet etkin bir şekilde bedava para bastığı ve harcaması için doğrudan vatandaşlara verdiği ekonomiyi anında canlandırmak için tasarlanmış alışılmadık bir politika. Genç girişimci şeması. Kapitalist kesim ve gençleri memnun ediyoruz. Sosyalistleri düşürüyoruz. Evet. Maliyetimiz de az aslında. Bence gençlere biraz yüklenelim. Ne dersin? Kesinlikle yüklenelim. Gençler önemli. Genç girişimcilerimize yardımcı olalım. Kapitalist kesim seviniyor aslında bu duruma. Hani gençlerin fazla sevindiği söylenemez ama %25 yükseliş yapabiliriz. Hani ülkemizi şu anda yormaz. Yaptık gitti hayırlı olsun. 28 puanımız kaldı. Tekrardan bir bakalım. Refaha bakalım. İşsizlik parası alan herkes artık her hafta bir iş yapmak zorunda ve sosyal yardımlarla kesinti yapma riskini almak zorunda diyor. Şimdi ben abi evindeki adamı zorla çıkartıp nasıl çalıştırayım ki? Bence yapalım. Ama Gayrimilli hasılamız artacak. işsizlik azalacak. Tamam, burada Orta hemfikiriz. gelirli kesim artacak. Sosyalistleri kaybediyoruz. Yoksul kesimi kaybediyoruz. Yoksul kesimi bence işine gelmedi abi bu durum. Bence yapmayalım bu internet vergisini. Bence de yapmayalım. Baksana şuraya. Her Komple, şeyden bir kesinti yapacak. komple intihar bu. Yönlendirilmiş kar vergisi. Evet. Bak bu. Tamam. Kapitalist kesim bize atarlanıyorlardı. Süper. Yönlendirilmiş kar vergisi. Bu büyük ihtimalle Bak ne diyor? Bu ülkede elde edilen büyük şirketlerin karlarına ilişkin tahminlere uygulanan bir vergi diyor. Mesela atıyorum şöyle mi olacak? A firması çok büyük bir firma. Bir sürü ortakları var. Biz gideceğiz. Diyeceğiz ki adama sen diyeceğiz bu yıl atıyorum 1 milyar dolar kar edeceksin. Sen bana bunun vergisini şimdiden ver. evet. Yapalım abi. Yine üzeceğiz kapitalistleri ama Kapitalistler üzülsün. Önemli değil. hani gelirimiz bayağı bir artacak. Evet para lazım. Tamam. Kapitalist kesim umurumda değil. Yap abi. Ulaşıma ağırlık verelim. Ben bu temiz yakıt desteğini biraz yapmak istiyorum. Oradan kazandığımız parayla. Şöyle bir
%25'lik bir artış bence çok güzel olur. Birçok kesimi etkiliyor çünkü. Tamam. Turn atlatalım. 8 puanımız kaldı. Tamamdır. Gidelim. Bakalım 3 ayda neler oldu. Evet, yurt içi hasılamız düştü. Nedense bir şeyler oldu. İlk defa düştü. Yoksulluk yok gibi bir şey. Evet, sebebi bu. Ülkemizde çekirdek bilgisayar sistemleri büyük bir siber saldırıya uğradı. Bankalar, medya kuruluşları, hükümet, web sitelerinin tümünü devasa yabancı botnerlar tarafından hedef alındı. Buna bir bakalım. Bütçemizin şu anda 20 milyar lira fazlası var. Gayet iyi. Partimiz de popüler hale geliyor. Yani son çeyrekte 177 bin üye almışız. Haber manşetlerine bakalım. Yabur cubur vergisinden millet isyan ediyor muhtemelen. Ben sana söyleyeyim. En son yaptık, hatırlıyorsun. Evet. Niye abi? Bakalım ne demiş kanalda. Bence geri çekme. Kararımızdan dönmeyelim abi. Niye dönüyorsun ki? Arttıralım ya. Overs'teyi iyice düşürelim. Tamam. Bence de. Arttıralım. %100 yap abi. %100 oluyor mu? %90 mı oluyor? Yap abi. %90 yap. Alın size manşet. Aynen öyle. Yani gelmesinler abi, yapmasınlar. Tamam, bunu kapat. Ev yemekleri denen bir şey var abi. Yapsınlar onu. Kabine raporu. Tamam, Deneyimlerimiz artıyor kabinenin. Evet, artıyor. Evet. Evet, harika. 21. Bir tur daha atlatıyorum. Tamam. Aşırı sol diktatörü kınamak. Ne diyor? İç politikamızla alakasız görünse de başka bir ülkede aşırı sol bir diktatörün attığı aşırı eylemler bir haber haline geldi ki medya sizden onların eylemlerini kınayıp kınamadığınız konusunda yorum yapmanızı bekliyor. Ya bu bize ne? Mesela atıyorum A ülkesinin başkanı şunu yapmış. Bizi ilgilendirmiyor ki. Yani bence şöyle sessiz kalmamak da doğru bir karar olabilir. Çünkü insanlar öldürülürken kınamak lazım. Yani. Prensiplerin eksikliğini gösterir çünkü. Doğru söylüyor. Biz bu insanlar tutuklanırken ve öldürülürken sessiz kalamayız. Eğer yorum yapmazsak da onları birer terörist ilan ediyoruz. Aşırı sol diktatörü kınamak diyor. Çünkü o da insanları öldürüyor yani sokaklarda. Çünkü infazlar ve sokaklarda dayaklarla ilgili haberler var diyor. Yani şu anda mesela Diktatör her türlü diktatördür. Bunun solu sağı olmaz. Diktatörü kınayalım. Bedeli biraz olur ama kınayalım. tamam, karar senin. Sosyalistleri kaybettik. Liberal ve Kaybedelim, kapitalizm- sokakta insanları dövüyormuşlar çünkü. Olmaz öyle bir şey. Kabul edilebilir değil yani. Tamam. Dövmeselerdi. Bu kim? Ulaştırma Bakanı olarak çalışma hükümetine hizmet etmekten yoruldu ve pozisyonu muhtemelen siyasi tamam. Ya kovala gitsin. Kovala abi. Onu kalmaya ikna edin diyor. İkna etmeyeceğim. Seni kovacağım ben. Liberalleri ve sosyalistleri memnun edersen kalmayı düşünebilir diyor. Hangisi o? Ulaşım Bu mıydı? zaten evet. Sadakati de çok düşük abi. Kovala Evet, ya. evet. Tamam. Hemen potansiyel bakanlarımıza bakalım abi. Hemen ulaşımdan anlayan kim var? Hemen onu bulalım. Ulaşımdan anlayan 1.7 puan. Aleyna Bardakçı. Deneyimi çok az ama sadakati var. Kampanyaları biliyor. Kapitalist kesimi, orta gelirli kesimi. Tutan bir insan. Bak, dış politika Ezgi Aksoy. Bunun deneyimi hiç yok. Devlet çalışanları ve çevreciymiş. Mete Avcı var. Ulaşım ve kanun düzen diyor. Buna da bakabiliriz. Evet, 1.7. Tam Aleyna'yı alalım. Tamam. Nasıl alacağız? Şimdi bunu kapat abi ekranı. Şimdi işe al diyor. Evet. Aleyna'yı bulalım. Yukarıda kaldı. Aynen. İşe alalım. Aleyna'yı işe aldık. Tamam. Kamu hizmetleri de bizden memnun değil. Arkası kırmızı. Tamam. Zaten Kovala belli abi. oluyor. Kovuyoruz. Kamu hizmetlerini yapacak adam buluruz. Yok mu abi? Aynen. Özlem Aksoy var. Gençler ve işe gidip gelenleri koruyormuş kadın. Aldık. Tamam. Şu vergi 1.2 kovuyoruz. Aynen. Daha iyi birini alıyoruz buraya. Deneyim yüksek birini alacağız. Kimi koyduk? Vergiyi Vergi. bulacağız. Dış politika, ulaşım, vergi. Evet. Vergiye bakacağız. Kim var vergiden anlayan? İnşallah var. vardır. Bu var. Al abi. Kampanya şeyi yokmuş ama yapacak bir şey yok. Bir süre bunlar idare çok- edeceğiz. Bunu böyle gidelim bir süre. Zaten son kararı biz veriyoruz. Bunlar çıkan kararlarda bize öncülük edecekler. Bence dış politikayı da kovalım gitsin. Aynen. Gerisini alalım.
dış politikadan anlayan inşallah. Kağıttırmış. Tamam alalım. Çok güzel. Kimmiş? Kenan Kaya. Bence hiç dokunmayalım Tamam, kabineye. kapatıyoruz. Bu şekilde gidelim. Madem 31 puanımız var. bir tur daha atlatalım. Kaç günümüz var? Kaç turnumuz kaldı? 7 turn. Tamam atlatalım onu da. Harika. Tartışmalı yürüyüş. Aşırı sağcı bir siyasi grup başkentimize bir yürüyüş planlıyor. Grubun güçlü ırkçılık eğilimleri var. Ve polis demiş kalmış. Polis biz yürüyüşü yasaklamamız için yeterince iyi bir sebep verdi. Bu yürüyüşün neden olacağı şiddet ve sıkıntı istenmeyen toplumumuzun büyük çoğunluğunun görüşlerini dikkate almalıyız diyor. İfade özgürlüğü, isyan özgürlüğü anlamına gelmez. Bu yürüyüşü yasaklayın. Popüler olmayan ve azınlık bir görüş olsa bile. Toplumumuz temel özgürlüklerinden biri. Şimdi demek istiyor ki bir yürüyüş yapılıyor muhtemelen. Çeviride hata var. Bu yürüyüşü yasaklayacak mısın, yasaklamayacak mısın? Niye yürüyorlar ama onu bilmiyoruz ki şu an. Yani evet. Derdi ne bunların? Aşırı sağcı bir ekip. Yürüyorlar. Bir yere yürüyorlar. Ben bu kadar ırkçı bir grubun yürüyüşüne izin veremem. Yani herhangi bir saldırı olur vesaire olur. Yani aynen engelleyelim abi. Liberaller %23 üzüldü bu duruma ve liderliğimiz %10 arttı. Yapacak bir şey yok. Eğitim düştü. İşsizlik arttı. O bizim evet bir önceki turn'dan kalan şeyimiz. Eğitim ama eğitimimiz niye düştü abi? Bakacağız. Hemen. Kamu hizmetlerine bence bakalım. Buradan eğitimle alakalı herhangi bir okul kuponları diyor. Bu ne? Özel eğitimin büyümesini teşvik ederken diyor. Özel eğitimi teşvik edeceğiz. Etmeyeceğiz. Sanatı süspanse edebiliriz. Olur. Harika. Bir ülkede sanat yoksa çökmeye mahkumdur. Evet. Neyi memnun ediyoruz? Kapitalist kesim hariç herkesi memnun ediyoruz abi. Vergisi ver %25 yükselt abi. Var paramız. Var. Evet. Harika. Bütün şeyimiz ona gitti, kuponumuz. Her sokak köşesinde bayraklar diyor. Evet. Dış ilişkileri düşürüyoruz. Irksal gerilim artıyor. Vatanseverlik artıyor. Üyelik de artıyor. Vatansever kesim üyeliği artıyor gibi. Kendisi de mutlu oluyorlar. Şu an bir kalsın. Ölme hakkı. Bence şu anlık geçelim. Bence bir turn daha geçelim. Artık seçim propagandalarına başlayalım. Bir senemiz kalacak çünkü. Ne diyor? Daha bardakçı belirli bir politika ölmek uygulayarak onları yatıştırmamız konusunda ısrar ediyor. Bunu reddederseniz nasıl yani? Baksana abi politikaya ne demek istiyor şimdi bu? Az Ölme hakkı önce mı istiyor? baktığımız Ölme hakkı mı istiyor? Ver abi. Ver gebersin kendini. ama emekli kesim yükseliyor. Liberaller yükseliyor. Dindarla muhafazakarları Dindarla kaybediyor. muhafazakarları kaybediyor. Tamam, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Birazcık sadece. Tamam. Güzel bir doktrin ama. Aile sözleşmesi oluyor. Tek doktor sözleşmesi oluyor. Tek doktor sözleşmesine izin verelim. Tamam. Tek Verdi doktor gitti. sözleşmesine izin verelim. Gazeteci hapsedildi. Eyvah eyvah. Bizim Başkentte haberimiz yok ki. yabancı bir gazeteci casusluktan hapse atıldı diyor abi. Tamam, yapmasaymış abi. Her şeyi de bizden bilmeyin yani. Haberlerde ne diyor abi? Nakil ödeme yapan işveren hükümet formunda beyan etmeyi reddediyor. Bu gece hükümetin neden yaptığını merak ediyoruz. Acil bir refah dolandırıcı departmanı uygulayın diyor. Galiba birini dolandırdılar abi. Şimdi parayı çok buldun. Bayağı yükseltmeye çalışıyorsun. Hatta bildirim hattı, basın reklam kampanyaları, TV reklam kampanyaları, araştırmacılar. Suçu önleyeceğiz abi burada. Direkt. Suçu önlüyoruz. Yoksul kesimi düşüreceğiz. Muhafazakar kesimi birazcık mutsuz edeceğiz. Orta gelir kesim merhametli davranmış olacağız. Ya da tam tersini yapacağız. Muhafazakar kesimi. Abi orta gelir araştırmamız gerekiyor. kesim. Ama bu şöyle kardeş, herhalde bu şimdi yani bilemedim. O zaman hiç dokunma. Bilemedim. Bunu çok kafam çalışmadı buna. Sonra bakarız ona bir. Şu gazeteci halledelim. Gazeteciyi ne yapacağız bunu? Bir şey yapamayacağız. Bu vatansever kesim bilmiş işte. Ne yapacağız onu? Bir şey yapamayacağız ki ona. Yani dış ülkede mi buna Gayri kar safi almışlar? milli hasıla düşmüş. İşsizlik artıyor. Bizim işsizliğe bir çözüm bulmamız lazım. Bak veriyorsun bir karar. Yani ampulü söndürecekler haberin olsun. İşsizliğe çözüm bulmamız lazım. Abi o zaman refaha bak. Refahını yükseltmemiz lazım. Sünnet yasayla mı yükselteceğiz Bir Allah? tur daha arttıralım. Dur. 17 var. 17 Seçimler var. yaklaşıyor. 17 var. Yapacak bir şey yok. İşsizlik arttı. Gayri safi milli hasıla düştü. Bir şeyler ters gidiyor. Yani devlet peşi kaldı. Bir şeyler ters gidiyor. Abi dur. Bir ani karar verme. Bak çok hızlı ilerledik. Şurada 2 sene geçirdik.
Hani mahvettin bizi. Dur. Şey yapalım. Öncelikle bence bir artık seçim hazırlanalım. Bak popülerliğimiz ne kadar olmuş? Bir üzerine gelir misin? Popülerliğimiz iyi. Bir bak abi. Popülerliğimiz iyi. Yani %60'larda falanız herhalde. Bence propaganda yapalım artık. Yani kaç turn kaldı? 3 mü kaldı? 4 mü kaldı? 4. 4 tur kaldı abi. Propaganda yapalım azıcık. Hani şu şeyden girelim. Şimdi seçim propagandası yapacağız. Şimdi biz güçlü bir lideriz. Artı 49 zaten. Merhametliyiz. Hangisini yapalım? Merhametli yapalım. Mesela ne diyor? Bir bebek kuzusunu beslerken video alın. Bence bu çok saçma. Görev sırasında öldürülen polis memurunun cenazesine katılın. Ateş ettikten sonra kilisede konuşma yapın. Bu çok saçma. Oraya girmeyelim. Şimdi başarı şansımız hangisinde yüksek? Bir bebek kuzusunu beslerken video alın. Abi bu da çok saçma ya. Şimdi çiftçileri mi tutmuş oluyoruz yani böyle yapınca? Seçmenlerin yüreğini küçük. Başarı. Bence abi Ama hayır bak. Ben bir şey söyleyeyim sana. Başarı bir kere algı %30 çok yüksek yani. Bence bunu yapalım yani. abi biz havaya sıkıp kilisede konuşma mı yapacağız ondan sonra? Evet. Yapalım bence yani, ya da şunu yapalım. %21 %82 başarı şansı var. Bence de yani cenazeye katılalım en azından bir boka yaramış İkinci olur. başlattık. Evet. Heh. Merhametimiz bayağı arttı. Şimdi güzel. Merhametimiz arttı. Güçlüyü de arttı. Şöyle yapalım. Güveniliri arttıralım. Ne Güveniliri yapacağız? arttıralım. Ne yapacağız? %57 şans var. Vaatler taşı. Televizyonda yanan bir seçeri programı görünüyor. %87 başarı şansı var. Televizyonda Bence yanan bir bir televizyona katılalım. şecere programında görünüyor. Şecere dediğimiz nedir ya? Ne yaptın abi sen? Yalan olduk. Başarısız olduk. Ne yaptın sen şimdi ben anlamadım. Güvenilirliğimiz nasıl yok oldu? İhtimal vardı. Başarı şansı vardı. Başaramadık işte. Sen ne konuştun televizyonda benden habersiz şimdi? Ne yaptın? Çok kötü. Ne yaptın sen? Şunu bir deneyelim. Bence bir bok yapma daha bak. Sabah tele... Abi dokunma. Bak seçimi kaybedeceğiz. Koltuk gidiyor. Yalnız güvenilirliğimiz hiç kalmadı. Yer alamıyor muyuz CTRL'de? Abi biz seçim propagandası yapmayalım bence. Dümdüz gidelim. Seçimi propagandasız halledelim. dur güvenilirlik dur gidiyor. hayır, güvenilirlik Sen gitti. biraz önce ne yaptın? Ne yaptın? Hayır. Bak bir saniye, %88 başarı şansı var. %20 etkisi var. Bunu bir yapalım. Dur bak, toparlayacağız güvenilirliği. Abi bütün tuşlara basarak biz devleti yönetemeyiz. Bak bekle. Bir dakika dur. Bekle biz %69 başarı şansımız var. Bununla toparlayabiliriz. bir spor maçını izlerken film alın. Abi bize ne? Lan biz niye maç izliyoruz? Kendimizi alıyoruz. Olmadı, başaramadık. Yani hakikaten Şu an bize güvenmeyen bir halk var kardeş. yani bence de yani ben şimdi evimde televizyon izliyorum. Tek şansımız var. Abi bak bunu yapma. Şu bak ne diyor? Bir taş oyacağız ve bir belediyenin girişine asacağız parlamento binasının dışına asacağız. Bize ne abi? Bizi ilgilendirmez yani. Başarı şansı %57. Ama bak güvenilirliğimiz çok düştü. Toplamamız lazım. Hepsini denedik. Bas abi ne yapalım? Heh. Abi milletin yarısı bize güvenmiyor şu anda. Bizim millet bize güvenmiyor. Şu hale bak oy oranımız nasıl düştü? Bir şey söyleyeyim mi? Bir dahaki tura başlatmak istemiyorum. Bağış mı yapsak? Bir şey mi yapsak? Abi biz bağış topluyoruz. Kimseye bağış vermiyoruz. Partizanlarımızı kaybettin. Bence hiçbir şey yapma. Bak bu törnü direkt geç. Hiçbir şey yapma. Bak şu soruya da cevap verelim. Bayrak yakılmasını yasaklayın. Yasakla abi hiç okumaya gerek yok. Bir vatansever kazanalım en azından. Bu ne ya böyle? Aha. Daha katı sürüş testleri. Yeni sürücülerin yol koşullarına daha iyi hazırlanmasını sağlaması için. Bence direkt okumaya gerek Tamam. yok. Testleri güçlendirelim. Tamam abi. Sürücü kesim üzülsün abi. Yapacak bir Boş ver, şey yok. onu yapacak bir şey yok. Şimdi ne oldu abi? Şimdi bizim popülerliğimiz aynı Bize duruyor mu? Şuna bir bakar mısın? Duruyor. Seçmenlere bir bakalım istiyorsan. Ne yapacağız biz? Pusulayı geç. Seçmen türlerini bir aç bakalım. Ha, bu odak grubu açalım. Özür dilerim. Bir bas abi bakalım ne? Kimse oy veriyor mu bize? Neyi bunlar? Veriyor. Ha, iyi çok şükür. Aman. 10 kişiden 4'ü 18'i veriyor ama ben bu algıyı düzeltirim. Ha, propagandamız neyse. Çok şükür kurtulmuşuz. Yapamıyoruz. Yani biz manifesto yapalım. Manifesto zamanımız da geldi. Şimdi seçimler yaklaşırken ne diyor? Taahhüdü bulunmamaktadır diyor. Hani Şu an yine yapamıyoruz. konuşma yapabiliyor muyuz? Konuşma yapacağız. Dur. Sakin ol bir. Tutacağımız yer belli. Bak in aşağıya bir bakalım neler var. Bak mesela burada ne diyor? Dinci kısmı. Abi dindar kesme dur. Konuşma yapmadan önce bir bakalım neler var. Doktorları
sevindiriyoruz ama işçileri üzüyoruz. Bence direkt dinde bunu kaldır. Bunun Tamam. tikini kaldır bunun. Heh. Başka kim var? Bu Arapları geç. Bu ne diyor? Askerlerimizi tutacağız. Tamam bas abi. Biz zenginlik istemiyoruz. Kapitalist kesimi üzeceğiz ama sosyalistleri memnun edeceğiz. Bence yapmayalım. Yani Bundan başka seçenek yok. dinciler bir tek siz mi varsınız diyeceğiz abi. O zaman hiç konuşmayacağız. Yani aynen. Algıyı nasıl düzelteceğiz? Şöyle yapalım kardeş. Abi dur. Bir Sakin ol. dakika dur bak şöyle yapalım. Bak başarı oranı %87. Tamam mı? Koşu yaparken bir röportaj verelim. Abi çok saçma. Vallahi çok saçma. İyi. Bak aldık tamam bak. Güçlü lider artı 50 tamam mı? O zaman daha dokunma Bak lütfen. bak merhameti de arttıralım. Bak merhameti de O zaman arttıralım. kuzuyu seç kuzuyu. Kuzuyu bir kere yapabiliyorsun. Hayır, Ha yapacağız. pardon. Tamam. Tamam, onu da arttırdık. kurban olayım Bak, merhametli süper, insan tamam. olarak oylamaya gidelim. Bak, Bak, ama biz şu lideriz. güvenilirliği düzeltmemiz lazım. Bu olmadı. Ama yapamıyoruz ki. Şöyle politikalarda tereddüt etmemek ve öncesindeki dönemlerde varsa manifesto vaatleriyle bağlı kalmak bu algıyı güçlendirir diyor. Biz manifestomuz yok ki seçime hiç girmedik ki. Kazanmış olarak başladık. Biz boşuna uğraştık o algı bununla. Bak buraya okumamamızın de sorunları. O zaman tamam Bak canım. buraya okusaydık tamam mı olurdu. Tamam saçma saçma demeçler Tamam, verme kimse şu bize şeye. güvenmiyor. Onu sana söyleyeyim ya. 2 turnumuz mu kaldı? 3. 3 tur. Bas abi bas geç. Şu seçim çıksa da kurtulsak ya. Eski casus zehirlendi. Ne olmuş oğlum bunlara Yapacak yine? bir şey yok ona. Yine bize birileri giydirmiş. Yalnız bir şey bütçe raporuna baksana. 25 milyar lira hala artıdayız. Sonra bütçe açığı veriyoruz mu? Evet. Abi sen ne yaptın? Bilmiyorum. Sen ne yaptın şu? En son biz yardım destek bulunduk ya o bizi perişan etti. Sana diyorum ki gayrimilli safi asla gittikçe düşüyor buna bir şey yapalım dedikçe sen yapmadın hiç bakmadın bile. Bir dakika verdiğimiz yasalara bir bakalım mı? Yani sen bakmıştın onu kaç bir şey önce. Bakalım değil mi? Algı değil. Neredeydi o? Heh. Şimdi buradan bakalım abi. Ne arttırdık biz? Tütün kullanımıyla biz bir şey yapmadık ki. Abi verdiğin kararlar etkilemiş onu. Etkilemiş. Bak en üstte bir çıkar mısın? En çok neyi etkilemiş? O telekomünikasyondan sonra bir şey var orada. Abi bu yaptığımız şeyler yani. Bitki bazlı yoksulluk azaldı. Zayıf kazançlar arttı. Zayıf kazançlar dediğimiz... Bunlar bizim yaptığımız değişiklikler. Eğitim düşmüş mesela neden düşmüş? Bak abi. Bitcoin artmış. Biz Millet artık para aklamak için Bitcoin kullanıyor ülkemizde. bir şey söyleyeyim sana biz bunları değiştirmedik ki. Enflasyon da artıyor %3. Bunlar Verdiğimiz kararlar en sonki bunlara etki değişen etti. evet. Bunlara değişik etti. Tütün kullanımını arttırmış. Milleti dertle tasaya soktun. Millet tütün içiyor. Ben kafaya koydum. İşsizliği düşürmemiz lazım. İşsizlik yok ki abi zaten şu an ülkemizde. Var. Hala var mı? Tamam şu vergiyi arttıralım. Lüks mallar vergisi yapalım bari abi üzmeden çoğu insanı. Lüks mallara Tabii vergi ki mi? biz bu şeyi yaptık ya. Tahmine göre vergi almaya başladık ya ondan sonra bozuldu işte. Ama Yapacaksın gelirimiz ama artması baksana, lazım. baksana şuna. Ama bunu uygularsak da Zengin kesim gidecek. Yok dokunma o zaman abi. Bence bir turn daha gidelim biz. gidemeyiz. Şu an Niye? zarar yapıyoruz hep. Zarar yiyoruz. Seçime kadar seçimden sonra düzeltiriz. Ne diyor? Çöp grevi mi? Çöp toplama işçileri ücret konusunda bir anlaşmazlık nedeniyle grevde. Çöpler sokaklarda yığılmaya Destekleyelim. başlıyor. Çöp toplayanları destekleyelim. Ne kadar para vereceğiz? Paramız yok ki. Verelim. Heh. Manifesto vaatleri mevcut. Manifesto verirsek bunun arkasında durmamız gerekecek. Evet. Şimdi insani gelişme %25. Şimdi bunu yapamayız biz şu En anda. az eşitlikte %50 yükseltme vaadi veriyorum. En az %50 veriyorum. Şu anda %52. Tamam vaat et abi. Sosyalist kesim sevindi. Tamam mı? İnsani gelişmeye en az %25 Tamam. vereceğiz. Söz. Hedef %88 yalnız ha. Bunu yaptık ama bence biraz zor. Bir şey olmaz. Devlet okullarını yükseltmeye %50 veriyoruz. Bence fazla dokunma yeter. Bak bunları biz başının altından çıkamayız. Bak lüks mallar vergisini Onu da yapacağız. yapabiliriz. Tamam ona kabulüm. Kesme diyor ama. Kesme diyor. Keseceksin diyor. Ha yok. Yok abi niye keseyim ya? Yükseltme diyor. Mevcut
Bunu yükselteceğiz. Kimlik kartını. Bunu yükseltirsek ne oluyor? Kimlik kartı taşımanın zorunlu veya zorunsuz olduğu. Bu etnik grupları zorlayacak. Şu an zaten politik puanımız yok. Seçime gidiyor, seçime. Hayır kardeş, şeye bakabiliyorsun ya. Hey. Lan iptal ettin. Yasayı iptal ettin oğlum. Ne yaptın lan? İptal etmedim ya. Ya lan yasa iptal oldu. Oğlum milletin kimliği yok lan. Kimliği. Cebinde Yani- adam neyle Oğlum gezecek ne lan? alakası var? Ekranı kapatmak için iptal dedim ben. Tamam öyle olmadı işte. Gitti oğlum gitti lan. Abo. Kimlik kartı yok. Abo. Şuraya bak her yer etkilendi. Bu ne oğlum her yer kıpkırmızı. La kapat şu manifestosunu sikeceğim şimdi. Amına koyayım. Tamam şu o zaman vaadi verelim kardeş. Yapacak bir şey yok. Yasayı geçireceğiz yani. Vaat edebildin mi ki yasa yok ki? Tamam dur, bu kadar. Tamam bitti. Bu kadar vaadimiz var. Dur şu kimlik yasasını, şu törünü atlatalım, kimlik yasasını. Zaten seçime gidiyoruz bu oy. Bak dur. Dur bir dakika bekle. Dur seçime geldik seçime. Onu yaptın. Kimliği yok milletin. Nasıl oy kullanacaklar amına koyayım. Kimliksiz. Allah seçim nasıl lan, nasıl ona denk geldik ya? Ne diyor bak altta yorumlar var. Berk Aslan diyor. Mesela tüm mülkiyet hakları hırsızlıktır. Bana sorarsan insanlar bir seçim yapmalı. Al kardeş. Bana verme. Bak bu sonuca sen ulaştırdın bizi. Sen yapacaksın. Tamam. Bak abi oyları sayalım. Saymaya başla. Şimdi abi Kutsal Adalet İttifakı bizim önümüzde gidiyor. Bak. Ha. Öne mi geçtik lan? %58. Tebrik ederim. Ama hani ucu ucuna. Ucu ucuna kazandık. Kabinemiz aynı kalsın. Hepsini tıkla. Bunu kapatalım. Değişiklik yapmıyoruz. Arkadaşlar 3 aylık rapor geldi. Seçimi kazandık. %58 oyla. Bu ekranını bırakıyoruz. Gökay'la beraber yine ülkeyi yönetmeye, kararlar almaya, ülkeyi karıştırmaya, hatalar yapmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Evet hanımlar beyler. Bu bölümümüzde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.